Bir gün o zaman İstanbul Camileri Müezzinleri albümü için kayıtlar yapıyorum. Yıl 2004, o civarlar, 2005 de olabilir. Sultanahmet Camii'nden, Süleymaniye Camii'nden çıkmıştım. Orada Nuri Osmaniye Camii'nden çıkmıştım. Muhteşem bir akustiği vardır bu arada çocuklar. Hiç gidip görmediyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Nuri Osmaniye Camii inanılmaz güzeldir. Çemberli taşta. Akustiği olağanüstüdür. Çok büyük ve çok güçlü bir akustiği vardır. Mutlaka gidin ve ziyaret edin. Orada bir kayıt yapmıştım. İsmini hatırlamaya çalıştım. Hocanın gelmedi. Daha sonra gece geri dönüyorum. Vapura bindim. Sahile doğru yanaşıyorum, Üsküdar'a. Ezan başladı. Muhtemelen yatsı ezanı olma ihtimali büyük. Yatsı ezanıdır, segah olamaz çünkü. İnanılmaz. Biri Kürdilici asker makamında bir ezan okuyor. Ama öyle böyle değil, inanılmaz. Vapurdan indim. Koşa koşa camiye girdim. Zaten hani o dönemde de çok ilgileniyorum makamlarla, özellikle ezanlarla alakalı makamlarla. Kürdilici asker makamı ezanda çok kullanılan bir makam değildir. Çok sık kullanılmaz. Kürdilici asker makamında birinin ezan okuması için makama hakim olması lazım. Sadece duyarak, tekrar ederek de okuması çok zor. İçeri girdim. İşte namaz kılındı, edildi. Çıkışta hocayı yakaladım. Geldi şöyle yanıma. Hocam dedim, o nasıl okumak? Dedim, sen kimsin dedi bana hoca. Eğer Ahmet hocaysa, Ahmet Uzunoğlu hocası, benim hatırladığım Ahmet hoca çünkü okuyan. Hatırlıyordur, ona çok selam olsun. Dedim hocam, inanılmaz Kürdilici askere ezan okudunuz. Ben koşarak geldim. Gel dedi, bir çay içelim dedi. Oturdu, sohbet ettik. O günleri hatırlıyorum. Eğer oysa dediğim gibi selam olsun kendisine. Müthiş güzel bir tenor renk ve çok müthiş bir müzik kulağı. Müzik bilgisi. Çok. Hatırlayalım bakalım oysa. Tenor renk tabii. Evet, o. Doğru hatırlıyorum. Doğru tabii. O zaman daha gençtik. Hepimiz daha gençtik. 15 sene önce yani. Bahçesinde kalanlardan eyle bizi ya Kerim Allah. Yani anladınız mı şimdi camiye nasıl gittiğimi? Neden gittiğimizi anladınız mı? Böyle bir sesin, böyle bir muhteşem yani makam bilgisi de dahil olarak bu kadar güzel teknikte okuyan birinin makam bilgisine sahip olması ve ezan okuması tabii ki mucizevi güzellikte. Çok çok güzel bir şey. Bakın hocaların yüzlerine bakarsanız zaten müthiş, müthiş etkileyici gerçekten. Ve özellikle o tizdeki sesi bağlayışa bakın. Şu en tiz ağların hangi notta olduğuna bakalım. Do diyez alıyor orada, bakın arkadaşlar. Si bemol, sol diyezden do diyeze atlıyor. Eyle bizi ya, eyle bizi ya. Tam bu şekilde açık ağız. Bakın dikkat edin, zaten ağız pozisyonlarına bakın. Ve oturduğu bu şekilde okumak da hiç kolay değil bu tiz şeyleri. Çok güçlü bir diyafram baskısı gerektiriyor. Sadece ses rengiyle alakalı bir şey değil yani bu. Kafa bölgesinde. Şu an tam kafa bölgesinde tamamen sesler. Ve burada büyük genişlemesi gerekecek, onu da yapıyor. Görüyorsunuz, kapalı bir harf. İ hep durduğu yer. A'daki büyüklüğe bakın. Görüyorsunuz değil mi A'yı? O i'den, o küçücük i'den ya do diyeze gelen bir A. Bir de üstüne üstlük orada nameler. Muhteşem. Tabii oradaki şu an görevli din görevlileri de
Yani Dursun Şahin Hoca var. Muhteşem. Muhteşem okuyucular var yan yana. Bakma dünyanın varına düşüp daim hak yoluna. Si bemol karar. Hayatını saline alan kullarından eyle bizi. Uşak makamı gibi değil mi? Bu dünyanın cefası çok. Kimi aç gezer, kimi tok. Zaman zaman falset de kullanıyor tabii ki. Tak. Burada tak. Yani şimdi göğüs sesiyle tak. Burada da hafif falset kullanabilirseniz güçlü falset toyla da tizler kullanılabilir. Burada hoca biraz onları kullanıyor. Aç gezer, kimi tok. Bu çarpmalar hep falset çarpmaları. Şol mizanda Yani lezzeti yedirebilirseniz hiçbir problem yok. Her şeyi kullanabilirsiniz. Elinizde bir sürü şeyi var. Geçen kanalda yaptığımız İlter Denizoğlu Hoca ile sohbeti hatırlarsanız ne diyordu? Burada ses oluştuğu yerde bir çamura benzer. Ama ağız yolundan, nefes yolundan çıktıktan sonra bir heykele dönüşür. Çamurun kalitesi önemlidir diyordu ama bu öyle bir şey yani. İnsan elinde bu becerilerimizi kullanarak her şeyi müthiş bir lezzete ve müthiş bir güzelliğe dönüştürebilirsiniz. sevabı çok gelenlerden eyle bizi. Ya ilahi Bir de mikrofon da çok tizleri sürekli, midleri açık bir mikrofon. Hiç şey yok yani mikrofonda. Bas frekanslar yok. Hep midler kalmış. Ayarlar pek de iyi değil. Bakın arkadaşlar PES'te ikinci oktav mi'ye indi. Yukarıda do diyez. Neredeyse 3 oktava bir ses var. Olağanüstü. Müthiş performans. Müthiş. Ol şefaatkâr Ahmed hakkı için. Sırrı Furkan Yanlış söylemiş olabilirim. Onu emin olamadım. Bir daha döneceğim. ol şefaatkâr Ha, yok. Bir oktav aşağıdaki E2 değil bu. Normal. Tabii tenor renk olduğu için şaşırttı. 3. oktavdaki mi? Karıştırmayayım şimdi. Yanlış bilgi vermeyeyim size. hakkı için. İkinci oktav. Bu 3. oktavdaki mi? Sırrı Furkan Nur-i Azam hakkı için. Kudüs-ü Kabe Merve Zemzem hakkı için. Makam değişti. Hicaza geçildi. Ol gece söyleşilen söz hakkı için. Biraz da sesinde bir kısıklık var. Ol gece Allah'ı gören göz hakkı için. Aşk oduyla ciğeri püryan için. Derdine kan ağlayan giryan için. Görüyorsunuz değil mi müzikal zenginliğini? Tambur çarpmaları gördünüz. Güzel bir klasik kemençeyle. Bir sürü enstrümanın güzel numarası hep kulakta birikmiş. Bazı şeyler birikecek kulakta. Yoksa bunlar çıkar mı? Baksanıza şu geçişlere. Derdine kan Oktav. ağlayan Hicazkar gibi. giryan için.
Zaten kendisine o zaman sormuştum. Kendisi Türk müziği makamlarının eğitimlerini aldığını, çalıştığını o zamanlar söylemişti. Başka türlü olmaz yani. Bu mümkün değil. Sadece dinleyip ezberlemekle olacak iş değil bu. Mutlaka içinde bulunacaksınız bunun. Zaman ayıracaksınız. Ya ilahi sakla limanımız, verelim iman Kur'an ile canımız. Yani tizde o tuttuğu yer aslında tam böyle bir keskin keskin bir yer değil. Ama o kadar lezzetli bırakıyor ki yine de kulağımıza hiçbir problem gelmiyor. Tertemiz geliyor her şey. Do diyez, re hatta. Mesela şu. Tam iyi oturmuyor gördüğünüz gibi. Ama o hafif kısıklık bize büyük bir şey vermiyor yani. Ses tekniği olarak da çok büyük bir problem arz etmiyor. Ama çok iyi mi? Hayır, tam değil istediği gibi. Ama hiç de kolay değil. Do diyez re yani bu. Çok tiz. Biz günahkar asi mücrim kulları yarlayıp kıl günahlardan beri. Buralarda zorlanmaya başladı. Oldukça tiz bir ton girdiği ton. Zaman zaman boğazına doğru düşmeye başladı sesler. Kabrimiz iman ile pürnür kıl munisin. Yok, karciğer gibi. Buralarda distortion oluyor sesi artık. Özellikle o girişteki ya dedim ya bir seste bir kısıklık var. Bu kısıklığın sebebi birçok şey olabilir. Zorlamaktan olabilir, yormaktan olabilir. Zaten hani Regaip Kandili o dönem işte vücut susuz kalmış olabilir. Bir sürü şey olabilir. Bir kısıklık var. Ama ucunun sesi oldukça geniş, bir de sürekli tizleri zorladığı için işte artık bir süre sonra ses çıkmak yerine boğaza doğru düşmeye başlıyor. Çok da uzun yani 6 dakika 50 saniyelik bir okuma. Hem dahi mizanımız eyle fakil, cennete girmeye lütfun kıl delil. Sana layık kullar ile hem demet, ehli derdin sohbetine mahremet. Makamlar tabii sürekli değişiyor. Sanki böyle ferah feza gibi gelmiş gibi hissettim ama Nihavent gibi geliyor şu anda ama Süleyman'ı fakire rahmet et, yoldaşın iman, makamın cennet et. mi bemole geldi. Makamlar değişe değişe. Ya ilahi kılma bizi dallin. Mikrofonun da ayarları hiç güzel değil ya. Bu duaya cümleniz deyin amin amin amin. Aslında bu konuda İsmail Coşar Hoca'nın çok güzel bir tespiti vardı. Onunla sohbetimizde hatırlar mısınız bilmiyorum ama demişti ki ben mikrofon ayarlarımı kendime yakın ayarlatmam. Olabildiğince uzakta ayarlatırım. Ve istediğim rahatlıkla söylerim. Çünkü mikrofon yakınlaştıkça problem yaratıyor. Distortion çok fazla oluyor demişti. Benzer şeyleri duyuyorsunuz değil mi? Yaklaştıkça ve yüklendikçe mikrofon sürekli distortion yapıyor. Ümmetimden razı olsun Gene Hüseyin'i gibi. Bütün hepsi de yüklendiği zaman çok fena. Bir genel olarak çok tiz tonda okuma var bence genel olarak. Hani bu tiz tonda okuma aslında bir süre sonra hocalara yorucu bir etki de yaratabiliyor. Çünkü her biri tenor olmayabilir. Orada Dursun Şahin Hoca da tiz sesli bir hoca. Diğer hocalarımızın hepsini çok iyi tanımıyorum ama bu kadar tiz okuma birçok hocaya yorgunluk yaratabilir ki Ahmet Hoca'ya bile biraz yorgunluk yaratmış gibi gözüküyor. Fakat gerçekten özel, çok farklı.
Çok çok farklı, çok özel bir ses Ahmet Hoca. Çok selam olsun kendisine. Peki.